Yemek Adası'na ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılbaşı sofranız için tane tane iç pilavıyla nar gibi kızarmış nefis bir tavuk dolması yapacağız. Görüyorsunuz, içi yumuşacık pamuk gibi çok güzel pişmiş ve pilavı da tane tane. Harika bir iç pilavlı tavuk dolmasının yapımını görüyoruz. Hep beraber başlayalım şimdi. Bu tarifimde 2,5 kilogram tavuk kullanıyorum. Tavuğumuzu öncelikle çıkardım. Limonlu sularla güzelce ovalayarak yıkadım. Bunun sebebi daha hijyen olması için, mikroplarının kırılması için öncelikle bu şekilde yıkadım. Daha sonra gösterdiğim şekilde ocağın üzerinde tütsüledim. Bu şekilde tüyleri de yakmış oluyoruz. Şimdi tenceremize 2 yemek kaşığı tereyağı, bir miktarda zeytinyağı ekleyerek güzelce erimesini bekledim. Üzerine 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstık kullandım. 1 çay bardağı kadar da ceviz içi ekledim. Güzelce nar gibi kızarttım. Bir ölçü, yani 1,5 su bardağı kadar pirinci güzelce yıkadım. Hiç sıcak suda bekletmedim. Nişastası çıkana kadar çok güzel yıkandı. Nişastaları aktı. Bu şekilde kavuruyorum. Bir paket kuş üzümü ekledim. Tavuğunuzun büyüklüğüne göre pirincini ayarlayabilirsiniz. Tarçın kullandım. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı yeni bahar, karabiber ve tuz kullandım arkadaşlar. Baharat olarak bu şekilde. Baharatın miktarı sizin damak zevkinize göre değişebilir. Evet, tuzunu da ekledim. Şimdi suyunu vereceğim. Bir ölçüye 2 ölçü su kullanabilirsiniz. Bir ölçü pirinç kullandıysanız, örneğin 1 su bardağı, 2 su bardağı da su kullanabilirsiniz bu tarifte. Şimdi suyunu da ekledik. Kapağını kapatacağız ve pilavımızın pişmesini bekleyeceğiz. Pilavımız pişti, suyunu çekmiş. 20 dakika demlenmeye bıraktım. Şimdi ne kadar dolduracaksam ayrı bir tabağa alıyorum ki kaşığım tavuğa değecek, tekrardan yiyeceğimiz pilava değmesin diye onu bir ayırıyorum. Eğer yetmezse tekrar farklı bir kaşıkla o tabağın içine alırım. Çünkü kaşık çiğ tavuğa değecek, sonra pişmiş pilava değmesin diye ayırdım onu. Şimdi tavuğumuzun içini güzelce karabiber ve tuz ekliyorum. Dilerseniz kuyruk kısmını kesip atabilirsiniz. Fakat ben şimdi kesersem tavuğumuz piştiği zaman dağılabilir. O yüzden de kesmiyorum. Zaten orasını da kullanmıyoruz. Bu şekilde içini güzelce karabiber ve tuzla ovaladıktan sonra dolduruyoruz. Pirincin ölçüsünü kullandığınız tavuk olur, kaz olur, hindi olur, ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani pilavın miktarı size kalmış. Ben 2 su bardağına yakın pirinç kullandım.
Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Kullandığımız iplik sadece mutfakta kullanıyoruz. Pamuklu bir iplik. İğnemde sadece mutfakta kullandığım etamin iğneleri olur. Onu kullanıyorum. Pamuklu iplik kullanmanız şart. Naylon iplik kesinlikle olmaz. Bu şekilde güzelce, çok sıkı bir şekilde dikelim. Dikmeden de olur fakat ben bunu düdüklü tencerede pişireceğim için şimdi dağılabilir. O yüzden güzelce dikmem gerekiyor. Düdüklü tencerede yapınca zamandan kazanmış oluyorum. Örneğin ben bunu bir 40 dakika kadar pişiriyorum ama eğer düdüklü kullanmazsanız fırında 2-3 saat bulur yani pişmesi. O yüzden de düdüklü tencere kullanacağım veya normal tencerede de yapabilirsiniz. Kanalımda diğer yılbaşı önerileri videolarım var. Onlara da bakabilirsiniz. Nefis salatalar var. Tavuk dolmaları var. İç pilavları var değişik. Gösterdiğim şekilde tavuğun bu şekilde bacaklarından bağlıyorum ki pişecek, dağılmasın, her biri bir tarafa yayılmasın diye bu şekilde bağladım. Kanat kısımlarını da kürdan kullanacağım. Çünkü pişince hepsi dağılacaktır. O yüzden bu şekilde bir kürdandan yararlanıyorum. Gösterdiğim şekilde bitiştiriyorum. Evet. Diğer tarafında aynı şekilde. Evet, şimdi hazırdır artık. Bakınız bu kadar da pilavımız var. Şimdi düdüklü tenceremizin içine alalım. Bir çay bardağı kadar su kullanıyoruz arkadaşlar. Fazla değil. Zaten tavuk kendi öz suyunu bırakacaktır. Düdüklü tencereye bıraktım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını yarım ateşe aldım ve yaklaşık 25 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye bıraktım. Bu arada ben 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı domates salçası, karabiber, tuz, kırmızı toz biber kullandım. Biraz da zeytinyağı kullandım. Güzelce karıştırıyorum. Güzel bir sos hazırlıyoruz üzerine sürmek için. Bu şekilde üzeri nar gibi kızaracaktır. Evet, güzelce yoğurdu ezdik salçayla beraber. Tavuğumuz da pişti sayılır. %98'i pişti. Bakınız kendi suyunu da bıraktı. Yanmadı. Çok az su kullandığım halde. Şimdi önce suyunu boşaltayım. Videoyu hızlandırmışım arkadaşlar. Çünkü iç pilavla beraber yaptığım için videonun süresi biraz uzun oluyor. O yüzden hızlandırdım. Evet. Bakınız dip tutmamış. Şimdi tavuğumuzu düzeltelim. Şu anda çok kaynar olduğu için şimdi çıkanları güzel takıyoruz yerine. Hazırlamış olduğumuz sosu bütün yüzeyine sürelim. Tavuğun fırınımı da açtım. 190 derecede şu anda ısınıyor. Alt üst ayarda. Bu şekilde sosumuzu tavuğun bütün yüzeyine sürelim. Dediğim gibi
Sadece fırında da yapabilirsiniz bu şekilde. Ama fırında çok geç pişiyor. Bu şekilde pratik, çabucak pişirebilirsiniz. Şimdi güzelce sürdük. Her tarafına bulaştırdık sosu. Lezzeti garanti. Kesinlikle tarifimi deneyin. Şimdi tepsinin etrafını siliyorum ki pişince kurumasın. Yıkarken zorluk çıkar. Fırınımıza sürdüm. Üzeri kızarıncaya kadar, belli bir süresi yok. Kontrollü bir şekilde nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Tavuğumuz pişti, görüyorsunuz. Mis gibi de kokuyor. Etrafında akmış yağlardan üzerine sürüyorum. Bu şekilde daha yumuşak oluyor derisi. Görüyorsunuz. Şahane, harika bir iç pilavlı tavuk yaptık. Şimdi içinde gösteririm. Önce sunumu için hazırlayalım. Artan pilavımızı gösterdiğim şekilde etrafına bırakıyorum. Dediğim gibi kanalımda farklı yılbaşı önerileri de var. Tavuk dolmaları var. Onlara da bakabilirsiniz. Farklı iç pilavlar da var. Bakabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz. Muhteşem oldu. Tam bir davet sofrasına yakışan şahane bir iç pilavlı tavuk yapımını gördük. Şimdi içini keselim bakalım nasıl olmuş. Pilavlar hamur olmuş mu? Olmamış mı? Benim yaptığım bütün yemekler garantilidir. Kesinlikle lezzeti şahane. Şimdi öncelikle kürdanlarımızı çıkaralım arkadaşlar. Unutmayalım bunu çünkü tehlikeli olabilir. Dikiş ipliklerini de çıkaralım. Bakınız kolaylıkla çıktı. Zaten çok güzel pişmiş. Kolaylıkla kesiliyor, görüyorsunuz. İçi de tane tane. Bakınız zaten görünüyor tane tane olduğu. Lezzetini bir bilseniz muhteşem. Bugün şahane bir iç pilavlı tavuk dolması yaptık. İsterseniz hindiyi de aynı yöntemle doldurabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yapıp deneyecek olanlara da afiyet olsun. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Mutlu, sağlıklı seneler diliyorum. Hoşça kalınız. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Mutlu yıllar.